Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size yine bir marka olan kazağımın yapımını anlatacağım. Örnekleri birebir aynı uyguladım. Renkleri de neredeyse birebir aynı buldum. Sadece şu kırmızı olan orijinalinde turuncu bir renkti. Ben ama sadece elimde olan ipleri değerlendirdim. Videomun ilerleyen kısımlarında iplerimle ilgili detaylı bilgi veriyorum size. Ama isterseniz makrome ile pamuk makrome, polyester makrome veya elinizde kalan benim gibi sert koton iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Benim şu krem sarma koton mesela ama çanta için hiç esnemiyor. Oldukça uygun bir ip olduğunu düşündüm ve o renkleri birleştirdim. Çantamın eni 36 santim, boyu 27 santim ölçüsünde oldu. Birebir orijinaliyle aynı yaptım. Tabi orijinalinde koton makrome kullanılmıştı. O yüzden makrome ip biraz daha kalın olduğu için makrome iplerle ördüğümüzde ebatı biraz daha büyük olacaktır. Ama benimki de 1-2 santim yakın oldu. Alt kısmına şu şekilde ince bir taban yaptık. Bu örnekleri parçalar halinde örerek birleştirdim. Ağız kısmına sık iğneler ve sık iğnelerden de saplarını yaptım. Orijinalinde çantanın şu kısmına henüz iplerimi gizleyemedim, kusura bakmayın. Şu kısmına bir çıt çıt örülmüştü. Bu şekilde sık iğneden bir parça örüp çıt çıtı sabitleyip bu şekilde açılır kapanırdı. İçinde astar yoktu. Benim çıt çıtım sipariş verdim ama internetten henüz gelmediği için henüz dikemedim. Yine sosyal medya hesabımdan dikerken videosunu paylaşabilirim sizlerle. Ama bunu zaten kolaylıkla dikebilirsiniz. Farklı videolarda da nasıl yapıldığı var YouTube'da. Bu şekilde dilerseniz şimdi çantamın yapımına geçebiliriz. Evet, ben çantamın yapımında şu şekilde koton ipler kullandım. Bunlar benim elimde olan iplerdi. Böyle yapısı biraz sert olan koton iplerdi. Böyle bluz ve hırkadan çok daha çok çanta tarzı şeylerde böyle supla tarzı malzemelerde daha iyi duran iplerdi. Elimde olduğu için bunları değerlendirmek istedim. Eğer siz isterseniz makrome tarzı iplerle de yapabilirsiniz. Renkleri de neredeyse birebir aynı gibi oldu. Yani şu 4 renk aynısı, bir tek şu kırmızı orijinalinde modelin turuncuydu. Benim elimde turuncu olmadığı için bu kırmızıyı kullandım. Şu şekilde de modeli ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle gösterebilirim. Şimdi bu çantamızın şu şekilde yan kısımları olacak. Böyle bir tane de buraya öreceğim. Daha sonra ortaya da dikine bu modelleri öreceğiz. Altı ve üstü tamamlayacağız ve güzel bir çantamız olacak. Yine marka challenge'larından bir tanesi. Ana rengim de sarma koton ipti. Şu şekilde göstereyim. Böyle örüldüğünde yine sert olan kalın koton iplerden bir tanesi. Bu arada şöyle sarmaları benziyor ama bu iplerin hepsi farklı markalara ait. Ben etiket bilgilerine şunların etiketi vardı ama bu sarma ipimin etiketi yoktu. Ama kalınlık olarak baktığımda hemen hemen birbirinin aynısı. Şöyle gösterebilirim size. Birbirinin aynısı gibiydi. O yüzden ördüğümde çok bir şey fark etmedi. Etiket bilgilerinden de farklı koton iplerinizde metre uzunluğu birbirine yakın olan ipleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer evinizde benim gibi çok fazla ip varsa gerçekten hiç ip almaya gerek yok. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Önce renkli iplerimi şöyle kenara alıyorum. Önce zemin ipimizle, krem ipimle, beyaz diyebilirim, ekru diyebilirim, bu iple başlıyoruz. Bu ekru, krem, beyaz, artık elinizde ne varsa olabilir. Bu ara renklerde tamamen sizin zevkinize göre şekillenen renklerde olabilir. Birebir aynısı olacak diye bir şey yok. Şimdi zincirimizi çektik. İlmeğimizi oluşturduk, pardon. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi bu yanlar için 48 tane sık iğne sığacak şekilde zincir çekiyoruz. 48 sık iğne. Eğer makrome, koton makrome veya polyester makromelerle çalışırsanız çantanızın boyutu biraz daha büyük olabilir. Sanki ben orijinaline baktığımda benimki bir tık küçük olacak gibi, elimdeki koton ip olduğu için. Ama bu benim için sorun değil. Ben o şekilde kullanabilirim. Eğer siz daha büyük olmasını istiyorsanız da makrome ip tercih edebilirsiniz. Şimdi 48 sık iğne sığacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Evet, şimdi 48 sık iğne sığacak şekilde çektim. Bir tane kenar için zincir çekiyorum. Bu bir taneye atlayıp 48 tane sık iğne yapacağım. İlk son çektiğim zincirim kenar trabzanı, kenar sık iğne için bir zincir çektim. Şu şekilde zincirlerin
ilmeklerini dilimlerine batarak hiç dolamadan sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar dediğim gibi toplamda 48 olacak şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde de bir görüntüsü olacak. 48 tane sık iğnemizi yapalım. Bu arada ben örgümde 3,5 mm tığ kullandım. Bunu başta söylemeyi unuttum. Çünkü ben elimde olan koton ipleri kullandım demiştim. Eğer makrome veya polyester makrome, koton makrome veya daha ince, daha kalın bir ip kullandığınızda bu tığ numarası değişecektir. Ama ben elimde olan sert kalın kotonlar için 3,5 mm tığ kullandım. Şimdi ilk sıra sık iğnelerimi yaptım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün arka yüzünü döndürerek bir sıra daha yine 48 sık iğnenin üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine batarak sık iğne yapıyorum. Toplamda 2 sıra sık iğnemiz olacak. Görüntüsü de şu şekilde oluyor. Sık iğnelerimizi yapalım sıra sonuna kadar. Evet, şimdi ikinci sıramı da yaptım. Şu şekilde 2 sıra sık iğnemizi yaptık. Çok pardon. Burada 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi örgümü döndüreceğim. Burası benim ön yüzüm. İlk sırayı yaptığım yer ön yüzüm. Şimdi ilk sıra renk örneğimi koyuyorum, ilk rengime. İlmeğimi oluşturuyorum sarı rengimle. Model sıraları birebir aynı, dediğim gibi renkleri tamamen kendi zevkinize göre de tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan ipimi de gizleyeceğim. Hemen birinci sık iğnenin üzerinden ilmeğimi geçiriyorum. Ve burada 2 zincir çekiyorum. Aynı zamanda bir zincir çekiyorum burada. İlk örneğimde bir zincir çekiyorum kenar sık iğnem için. Şimdi şu ilk modelimizi koyacağız. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir iki tane atlayıp üçüncüye bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde yelpazeler yapacağız, bakın. Tekrar tığımı doladım. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım ikili trabzanımı. 1 2 üçüncüye bir tane sık iğne. Bakın görüntü ilk sırada şu şekilde olacak. Tekrar tığımı doluyorum. Üçüncüye 5 tane 1 2 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir iki tane atlayıp üçüncüye bir sık iğne. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın sıra sonuna doğru yaptım. Son yelpazeme geldim. 2 tane atlıyorum. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra şurada en kenara bir tane sık iğne yapıyorum. Şu dönüş yaptığım yere, ipim biraz sert olduğu için batmakta zor oluyor. Yani sık iğne ile başladık. Başlangıçta bir zincirle bakın, biterken de
sık iğne ile bitiriyoruz. Bu sayıya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada kenarda şimdi bu sık iğne yaptığım yerlere yelpaze yapacağım. Burada kenarda sık iğnem var. Buraya kenar yelpazesi olduğu için yarım yapacağım. 3 zincir çektim. 2 tane de ikili trabzan yapıyorum yanına. Toplamda 3 tane ikili trabzan oluyor burada. Yine 1-2 tane atlayıp yelpazenin tepesindekine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sık iğne yaptığım yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4. 5 tane ikili trabzan yaptım. Yelpazenin tepesindeki trabzana batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yaptığım yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Yelpazemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerleyelim tekrar. Şimdi sıra sonuna geldim. 5 yelpazemi yaptım. Yelpazemin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sıra sonunda bir zincir çektiğimiz yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra başlangıcında yaptığımız gibi. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekip döndürüyorum. Şimdi bir tane zincir çektim burada. Çünkü burada sık iğne yaptığım yere tekrar yelpazelerimi kurmaya başlayacağım. Ve bu sefer 5 yelpaze ile başlıyorum. 3, 4 ve 5. Yelpazemin tepesine sık iğne yapıyorum. Yine burada sık iğne yaptığım yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bunu da yapıyoruz. Sık iğne yaptığımız yere 5 yelpaze, yelpazelerin tepelerine de sık iğne yaparak örneği yapıyoruz. Bu son sıramız olacak. Toplamda 3 sıra olacak. Şöyle göstereyim. 3 sıra bu yelpazeyi yaptıktan sonra krem rengi ipimle 2 sıra yine sık iğne yapıyorum. Şu ilk sırada yaptığım işlemi yapıyorum 2 sıra. Daha sonra da bir sonraki örneği göstereceğim. Bu rengimizi ve sık iğne sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi yelpazelerimi bitirdim. 3 sıra yaptım. Şurada bitirdim. Bu 3 sıra olduğunda yine ön yüzden başlamak için bu taraftan başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Bu her örnek sırasında öyle. Şöyle göstereyim. Sık iğneyi bir sıra gidip gel yaptığımda ön yüzde oluyorum. Örnekleri başladığımda sorun olmuyor ama örnekleri 3 sıra git gel yaptığım için örneğin bitimi burada kalıyor. Şurada kalıyor. Ben buralardan başlıyorum hep sık iğnelerimi. Şunda yaptığımız işlemi yani diğer sıralarda da aynısını yapacağız. Şimdi şurada en kenarda bir tane zincir çekerek yaptığımız var bakın. O zincire batıyoruz. Sık iğne yerine geçen zincire batıp oradan ilmeğimizi alıyoruz ve her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapacağız diyebilirim. Evet, geçirdim. Bir iki zincir çekiyorum ve her bir trabzanın üzerine aynı zamanda arkadan da ipimi gizleyerek bir tane sık iğne yapıyorum. Her birinin üstüne bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra dönüp ikinci sıra sık iğnemizi de yapıyoruz. Diğer rengimize geçeceğiz. Evet, şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. 2 sıra sık iğne yaptım. Bakın görüntüsünü de yakından göstereyim size. Şimdi bunu lacivertle yapacağız ama zaten çok zor bir model olmadığı için kolaylıkla anlaşılacaktır net görünmese de diye düşünüyorum. Eğer yapamadığınız veya anlayamadığınız görünmeyen yerler olduğunda bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Aynı zamanda şu iplerimi de gizliyorum. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye
3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Aynı trabzanın tepesine. Aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tekrar doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye yine 3 tane ikili trabzan yapacağım aynı trabzanın tepesine. Tekrar arada hiç zincir çekmiyorum. 2 trabzan atlayıp üçüncüye aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada iplerim katına ayrıldığı için çok pardon. Üçüncüyü de yaptım. Evet. Hiç zincir çekmeden 2 tane atlıyorum. Üçüncüye aynı trabzanın içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle gidiyor. Aralarda zincir çekmiyoruz. 2 trabzan atla. Üçüncüye 3 tane aynı trabzanın tepesine yaparak dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bakın başta zincir çekerek başlamıştık. Yani bir tane kenar trabzanımız var. Burada da sıra sonuna geldiğimizde bakın bir iki tane atlayıp üçüncüye geldiğimizde buraya tek bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu da karşı tarafla aynı olacak ve bizim kenar trabzanımız olacak. Burada bir trabzan, burada da trabzan yerine zincirimiz olacak. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum, döndürüyorum örgümü. Şimdi bu aralara ilk araya 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane oldu burada. Tekrar tığımı doluyorum. Hiç aralarda zincir çekmeden. Şimdi bu aralara trabzanlarımı yapacağım. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden doluyorum. Şuradaki boşluklara bakın. Trabzanımızı yapıyoruz üçlü üçlü. Şimdi bunu da şu şekilde 3 sıra yapacağız bakın. 1 2 3 dolgu sırası olduğunda yine 2 sıra sık iğne yapıp diğer modele geçeceğiz. Şimdi bu lacivert sıramızı da bitirelim. Zaten 3. sıra 1. sıranın aynısı olacak. O yüzden tekrar göstermiyorum onu. Sıra sonuna geldiğimizde burada zincirli yere de 2 tane trabzan yapıp zincirin üzerine bir tane yapıp 3. sıraya geçişi yapacağız. 3 sıra bu lacivertimizi de örelim. Evet, şimdi 3. rengimizi, 3. örneğimizi paylaşacağım. Birinci sık iğnemizden yine 2 sıra sık iğnemizi yaptık. Lacivert renkten sonra her örnek arasında bu işlemi yapacağız. Birinci sık iğneden 3 zincir çektim. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğnenin tepesine batarak bu sefer hepsi bir yere değil. 3'ü yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp yine 3 tane yan yana ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar da bu şekilde yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekerek bir tane sık iğne atlıyoruz. 3 tane yan yana 3 trabzan. Yine bir zincir çekip bir tane atla 3 tane yan yana ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım trabzanlarımızı. Evet, sıra sonuna geldim. Son 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Bakın 3 tane trabzanla bitirdik. 3 tane trabzanla başlamıştık. Şimdi 4 zincir çektim. Tığımı doladım. 2 tane atlıyorum burada en başta. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane bu boşluğa yapıyorum. Zincir çektiğim yere. Bir tane de diğer üçlünün başındakine yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum.
Ortadaki bir trabzana atlıyorum. Kenardakine, boşluğa ve diğerinin kenardakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde de yakından göstereyim. Sıra sonuna kadar böyle yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Son üçlümü yapıyorum. Baştakine battım. Son üçlümü yaptım. Şöyle aynı zamanda da iplerimi gizliyorum. Onları kenara çekeyim. Bir zincir çektim. Şimdi şurada bir tane atlıyorum. 3 tane yaptığım zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine örgümü döndürdüm. Bir tane burada var. Bir tane ortaya batıyorum. Bir tane de kenardakine. Üçüncü sırada da aynı işlemi yapacağız. Yine bir zincir çekiyorum. Ortadakine atlıyorum. Birer tane kenarlara, bir tane de ortada bir zincir çektiğimiz yere ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Tekrar bir zincir. Görüntü şu şekilde oluyor. Bu sırayı da yapalım. Yine 2 sıra sık iğne yapacağım krem rengiyle. Daha sonra da son örnek sırasını göstereceğim. Şimdi 3. rengime geçiyorum. Her renkten sonra 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Önemli olan bu sık iğne sayılarının hep 48 kalması. Ona örneklerimizden sonra dikkat edersek örneklerde eksilme, sayımızda eksilme ya da örneğimizde bozulma olmayacaktır. Şimdi yine ilk sık iğneden başlayıp 3 tane zincir çektim. İkinci sık iğneye de bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sırada kenarlarımız 2 2 olacak. Şimdi tığımı doluyorum. Üçüncüye bir dolayarak aldım. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda tekrar doladım. Dördüncüye ilk ikisini çıkardım. 3 kaldı tığımda. Beşinciye ilk ikisini çıkardım ve tığımda 4 tane kaldı. Hepsini birlikte çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Burada hiç sık iğnelerde atlama yapmıyoruz. Bir battım, ilk ikisini çıkardım, doladım. Hemen yanındakine bir tane battım, ilk ikisini çıkardım. Doladım. Üçüncüye bir tane batıp ilk ikiyi çıkardım. Hepsini birlikte alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar doladım. 3 tane arka arkaya ilk ikisini çıkarıp tığımda ilmekleri bekletiyorum. Daha sonra tığımda kalan 4 ilmeği birlikte çekip bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Aslında hepsine batıyoruz ama şu uçların hepsini bir yere topladığımız için aralarda boşluk var gibi oluyor. İlk ikisini çıkar. Üçüncüye bat. İlk iki. Hepsini birlikte çıkar ve bir zincir çek. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar götürelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Burada sonuna da 2 tane yaptım. Çünkü burada başlarken 2 tane ile başlamıştık hatırlarsanız. Şimdi tığımı doladım. 3 zincir çektim. Bir tane ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlk ikisini çıkarıyorum. Bir tane boşluğa batıyorum. İlk ikisini çıkarıyorum ve hepsini birlikte alıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tane tepesine, bir tane boşluğa, bir tane de şu kenara batıp hepsini birlikte çıkarıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane tepesine batıyorum. Bir tane boşluğa, tığımda bekletiyorum ilmekleri. Bir tane de yine bu tepenin yanındakine tığımı dolayıp hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir zincir şu şekilde. Bu sayı, sık iğneleri yaptığımız sayı 48 olacak şekilde zaten örneklerin hepsinde oturuyor. Görüntü de şu şekilde oluyor bakın. İkinci sırayı tamamlayalım. Üçüncü sırayı da yaptığımızda tekrar 2 sıra krem rengiyle sık iğne yapacağız. Ve şu yaptığımız ilk sıranın aynısını 4. sırada da yapacağız. Daha sonra bu yan tarafımız bitmiş olacak. Şu bizim şöyle yanımız olacak. Buraya da bunun aynısını şu an yapıyorum. Ortaya da böyle dikine yapacağız bu örnekleri.
Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler, resimden yaparım diyenler de varsa şu şekilde görüntüsünü vereyim. 1, 2, 3, 4, 5 örnek sırası. Aralarda ve başlangıç ve bitişte hep 2 sıra sık iğne var ana rengimizle. Bu sık iğnelerin sayısı da 48. Örneklerde bu şekilde tam oturuyor. Anlattığımız gibi bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ben diğer parçayı da tamamlayayım. Şu son örnek sırasını yapayım. Burayı tekrar anlatmıyorum. Çünkü birinci sıranın birebir aynısı. Diğer parçayı da tamamlayayım. Daha sonra da orta kısmı çekelim birlikte. Evet, şimdi şöyle kırmızı örneğimde sıra sonundan dönüşü de göstermek istiyorum. Şuradan birincisine batıyorum. Bakın kenarda. Pardon. İlk ikisini çıkardım. Daha sonra hemen yanında bir tane daha tepe var. Ona da batıyorum ve üçünü birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın bu üstünde bir tepeye ilk ikisini çıkarıyorum. Tekrar doladım boşluğa. 2 tane çıkardım ve bu yanındaki zincirin tepesine batıp üçünü birlikte çıkarıyorum. Şurada bakın şu üçlünün tepesinde 2 tane oluyor. Bir tane de boşluğa battığımızda üçlü trabzanlarımız denk gelmiş oluyor. Şimdi bu kırmızının son sırası, daha sonra 2 sıra sık iğne yapıp bu hardal sarısı yaptığım örnekten bir tane daha yapacağım ve bitirmiş olacağım kenarları. Daha sonra bu iki kenara bu aradan bir işlem yapacağız. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Evet, şimdi parçamı bitirdim. Şu yarım ay motiflerden her sıra örneği anlattım. Bu en sondaki yarım ayları anlatmadım. O da bu alttaki sıranın aynısı olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 örnek sırası yaptık. Hepsinin arasında altta ve üstte 2 sırada sık iğne yaptık. Şimdi bunun görüntüsü şu şekilde. Pardon, şu şekilde. Yanlış katladım. Şu şekilde olacak. Bunun aynısından bir tane daha öreceğiz. O da karşı tarafa aynı bu şekilde şöyle simetriye olacak ikisi. Ve bunların arasına da bir ekleme yapacağız. Şimdi bu ekleme için şuradan ilmeğimizi bağlayıp sık iğne yapmaya başlıyoruz. Şu en kısmına bakın, şu kenar kısmına. Bunu bu şekilde ördük. Daha sonra katlandığında böyle olacağı için işlemi buradan devam ettireceğiz. Bu kısma yine burada yaptığım 2 sıra sık iğne gibi sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Önce ilmeğimi geçiriyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve buradan belli aralıklarla sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde bu sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Bir sıra daha yapacağım. 2 sıra. Şurada yapılan sık iğnelerin aynısı olduğu için tekrar göstermiyorum sonuna kadar video uzamasın diye. 2 sıra sık iğnemizi yapalım. Daha sonra da burada yapılan işlemlerin aynısını bu tarafa doğru buraya yapacağız. Şimdi böyle hayali anlattığım için anlaşılmıyor ama ben hemen yapıp geliyorum. Size göstererek anlatmam daha kolay olacak. Evet, şimdi bakın işlemimi yaptım. Buradan 2 sıra sık iğnemi yaptım. Bakın ilk önce şunu ördük. Bunu size birebir her sırasını anlatarak ördüm zaten. Şu örnekleri tek tek göstererek. Daha sonra bunu böyle katlayacağız dedik. Bu çantamızın şurası yan kısmı olacak. Burası ön. Bu taraf arka olacak. Bunun aynısından buraya da yapacağız dedik. Onun için şöyle çevirdim örgümü. Buradan 2 sıra sık iğne yaptım. Yaptığım örnekleri sadece sırasını değişik olarak şu şekilde, şu an ütüsüz ve her sırada farklı bir örnek olduğu için sıralar birbirini toplayıp germe yapabiliyor. Şu şekilde ekran görüntüsü almak isterseniz sırasıyla ilgili bu yapılan örneklerin birebir aynısı, sadece sıralaması farklı. Önce lilayı yaptık, daha sonra hardal sarısını kırmızı yani turuncu yerine yaptım. Bu da laciverti. Daha sonra bu başa da bir sıra sık iğne yaptım. Burada bakın 2 sıra sık iğnem vardı. Şimdi size demiştim ki bundan 2 tane yapacağız. Bakın bundan bir de buraya yaptım. Şu şekilde. Şimdi bunu buraya birleştireceğim. Tığla örerek birleştireceğim. Buraya 2 sıra sık iğne yapmıştım. Şimdi onun
Karşılığı olarak buraya da bir sıra sık iğne yapıyorum. Ancak bu sık iğne sıramı yaparken aynı zamanda birleştirmeyi de yapacağım. İlmeğimizi oluşturalım. Şimdi burada 2 sıra sık iğne yaptık demiştim ya. Burada bir sırasını yapıyorum. Burada da bir sırayı yaparken birleştireceğim. Burada da 2 sıra olacak. Bunu yapma nedenimiz bu. Burada bir sıra yaptım ve ipimi bitirdim orada. Kestim ilmeğimi. Şimdi aynı sayıda sık iğne ile de karşı tarafa ekleyeceğiz. Bunu da tığ işi motiflerimizi birleştirir gibi yaparak birleştireceğim. Tekrar sık iğne yapıyorum. Karşıdaki sık iğneyi şu şekilde göstereyim. İlmeğimi geçiriyorum. Hiç aralarda zincir çekmeden tekrar bu tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneden ilmeğimi geçiriyorum şu şekilde. Tekrar buraya bir sık iğne yapıyorum. Karşısına denk gelen sık iğneden ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Bakın tığla birleştirme işleminin aynısını yapıyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. Buraya sık iğne yapıp karşıda denk gelen sık iğnenin tepesinden ilmeğimizi geçirerek birleştiriyoruz. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, şimdi bakın birleştirmemi yaptım. Tam şuradan yaptım. İsterseniz bunu bakın şöyle ters yüzden de yapabilirsiniz. Ters yüzde birleştirmesi daha az belli oluyor ama kötü bir görüntü olmadığı için, temiz bir görüntü olduğu için ben ön yüzden birleştirdim. Normal motif gibi gözüküyor. Şunları şöyle ayrı 2 tane ördük. Bunu ve bunu. Daha sonra katladık ve bu ortaya ördük. Şimdi çevireceğim. Bu ortadakinin aynısını buraya da yapacağım. Şimdi burada da şuradan başlayıp yine, daha doğrusu şöyle başlarsam daha doğru olacak. Sıralamayı takip edeceğim. Çünkü diğerini şu liladan başlamıştım. Buradan başlayacağım. 2 sıra sık iğne yapacağım. Buraya. 2 sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra bu lila sırayı, sarıyı, kırmızıyı ve lacivert sırayı yaptıktan sonra burada bir sıra sık iğne yapıp ipimi koparacağım. Buranın sık iğnesini yaparken bu parçaya yine birleştirmeyi yapacağım. Daha sonra gövdesi bitmiş olacak çantamın. Daha sonra bu sayılara uygun bir taban öreceğiz. Tabanı yine bu şekilde sık iğne ile birleştireceğiz ve ağız kısmından saplarını yapıp artık çantamız bitmiş olacak. Aslında çok kolay ve gayet de kullanışlı, renkli, tam yazlık bir çanta oluyor. Görüntü şöyle olacak. Şu V'ler yukarıya bakması gerekiyor. Bu şekilde olacak. Ben koton iplerden dediğim gibi yaptığım için biraz benimkinin ebatı küçük gibi oldu. Ama daha bu ütülenip açılacak da 1-2 santim. Yine 3-4 santim bir taban gelecek ve ağız kısmı geldiğinde benim için yeterli olacak. O yüzden ben bu iplerle yapmayı tercih ettim. Eğer makrome bir tık daha kalın oluyor. Koton veya polyester makrame fark etmez makrome olması. Ama çantanın orijinali koton makromeleydi. Ben elimde kalan kotonlarla yaptım. Biraz daha kalın bir iple yaptığımızda birazcık boyutu biraz daha büyük olmuş, orijinaline daha yakın olmuş olacaktır. Benimki böyle kendi tarzımda, kendi standartlarımda oldu diyebilirim. Ama örnek birebir aynısı, tarz birebir aynısı olacak. Şimdi şu parçadan yine bu arkaya örüp birleştirmesini yapayım. Tekrar geliyorum. Evet, şimdi bakın bu tarafı da şu şekilde enine ördüm buradan. Şöyle uzun bir parçamız olmuş oldu elimizde. Böyle ikiye katladığımızda şimdi buradan son birleştirmeyi yapacağım.
Bir sıra buraya sık iğne yapacağım. Karşı tarafa sık iğne yaparken de birleştireceğim örgümüzü. Şöyle alalım ipimizi. Zaten sık iğne kısımlarını gösterdiğim için çok uzun uzadıya göstermiyorum. Videomuz çok uzamasın gereksiz diye. Şu şekilde şuradan zincirimizden batarak başlıyoruz ilk trabzanımızı, ilk sık iğnemizi yapmaya. 2 zincir çekiyorum ve daha sonra her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum yapmaya. Bunu yaptığımda bu sıra sonuna kadar ipimi koparacağım. Şu karşıya sık iğne yaparken de diğer parçada nasıl birleştirdiğimi göstermiştim. Şimdi orayı birleştirelim. Daha sonra taban ve ağız kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi çantamın alt tarafına şu şekilde sık iğne yaptım. Bir sıra. Şuradan da nasıl kapatacağımı göstereceğim. Bakın şöyle şuradan başlayarak zaten sık iğne sıralarını gösterdiğim için tekrar göstermiyorum. Buraya son sık iğnemi yapıyorum. Buradan birinci yaptığım sık iğneden batıp ilmek kaydırma yaparak 2 zincir çekip sık iğnemizi kapatıyoruz. Şimdi bu çantamızın alt kısmı, taban kısmı. Onu da şu yelpazelerden anlayacağız. Bakın bu yelpazeler yukarıya doğru bakacak. Böyle olduğunda burayı çantanın ağzı yapamayız. Ters oluyor. O yüzden bu şekilde. Burayı böyle bir sıra düzelmesi için şu kenarların sık iğne yaptım. Şimdi taban kısmını yapacağız. Taban kısmında yine şu kenarları birleştirdiğimiz gibi birleştireceğiz. Taban kısmı için çantanın yaklaşık eni kadar, eninden böyle çok az küçük zincir çekiyoruz. Şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz tabana. Çantanın eni kadar zincirimizi çekelim. Evet, zincirimizi çektik. Bu zincirin uzunluğunu şöyle çantanızın enine ölçebilirsiniz. Bakın iki taraftan da şöyle birer parmak kısa. Şu sık iğnelerimi saydığımda benim toplamda 162 tane sık iğnem vardı. Buradaki sık iğne sayısını 162'ye eşitleyecek şekilde çekiyorum. Yaklaşık 64-66 zincir arası bir sayıda çektim. Şimdi buraya sık iğneler yapacağım. Bir tane fazladan çekip her zincirin tepesine sık iğne yapıyorum. Zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz bu şekilde. Her zincire batarak şöyle sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Gelip şöyle zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi burada sıra sonunda son yaptığım sık iğnenin yanına dönüş için bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı yere yapıyoruz bunu. Çok pardon. Aynı yere yapıyoruz bunu. 2 tane sık iğne oldu. Şimdi bu sayede daha kolay dönüyoruz bakın. Şimdi her bir sık iğnenin karşısına yine sık iğne yaparak karşı yönde oluşturmaya sık iğnelerimi devam ediyorum. Birer tane kenarlarda arttırmış olacağız. Şimdi en baştakinin yanına da bir tane yapacağız. Bu dönüşleri daha iyi olması için. Şu şekilde tam karşılarına zaten batma yerlerimiz bakın belli. Tam karşılarına da aynı sayıda sık iğnemizi yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Bakın son trabzanımı yaptım. Şimdi sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnemin içinden ilmeğimi aldım ve geçirdim. İlmek kaydırmayla bir zincir çektim ve yukarıya çıktık. Şimdi yine birinci trabzandan sık iğneden itibaren sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Karşı köşeye kadar yine sık iğnelerimizi yapalım. Zaten çok kalın bir taban olmayacak. Şimdi biraz arttırma yapacağım bu ikinci sırada tabanda. Yani çok geniş bir taban değil. Şu şekilde çantamızı sık iğne sayıları denk gelene kadar arttırma yapıp kapatacağım. Böyle örmeye devam ediyorum. Şu sıra başına kadar. Sıra başında arttırmalarımızı yapacağız. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim ikinci sık iğnelerimde. Şimdi bakın şu dönüş yerime son 3 tane kaldı. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı sık iğnenin üzerine 2 tane battım. Sonra bir tane tek yapıyorum. Sonra bu köşedekine tam dönerken yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine hemen yanındakine 2 tane yapıyorum.
İpim sert olduğu için batmak zor oluyor. Kusura bakmayın. Hemen 2 tane yaptım buna. Şimdi karşı simetriğine bir tane tek yaptım. Hemen yanındakine yine 2 tane yapıyorum. Ve arttırmam bu kadar. Şimdi buradan sonra yine sık iğne olarak devam edeceğiz hepsine. Şimdi şöyle göstereyim. 4 yerde arttırma yaptım. Yani 4 tane sık iğne arttırdık. İlk önce şurada 2 tane aynı yere battım. Bir tane tek yaptım. Daha sonra tam dönüşte olan 2 tane de arttırma yaptım. Bir tane tek yapıp yine burada 2 tane arttırma yaptım. Buradan sonra yine karşı köşeye kadar dümdüz devam ediyoruz. Bu karşı köşede de aynı işlemleri yapacağız. Bakın şurası başlangıç yerim. Bu başlangıç yerime doğru. Burada bir tane arttırma yapacağız burada. Bir tane tek. Bu ikisini arttıracağız. Bir tane tek. Burada bir sonuncuya arttırma yapıp öyle kapatacağız sıramızı. Karşıda da simetrik olarak aynısını yapacağız yani. Şimdi buraya kadar yapalım. Bu köşede aynısını yapalım. Yine bir üst sıraya geçeceğim. Evet, şimdi tekrar 3. sırayı bakın şuradan başladım. 3. sıraya geçtim. Dümdüz sık iğnelerimi yaptım. Şimdi yine burada arttırma yapıyoruz. Şimdi burada bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğnemi aynı yere yapıyorum. Şimdi 1 2 tek yaptım. Üçüncüde yine bir arttırma yapıyorum. Dördüncüde yine bir arttırma yapıyorum. Hemen yanına yine bir tane arttırıyorum. Arttırıyorum bir tane dediğim yerlere 2 sık iğne batıyorum aynı yere. Hemen yanına bir tane daha arttırdım. 2 tane aynı yere battım. 4 tane arka arkaya arttırma yaptım. 1 2 tek yaptım. Yine bir tane arttırıyorum. Tam karşı simetriğine denk gelecek şekilde. Şimdi bundan sonra artık hepsini tek yapacağım. Karşı köşede de aynı işlemi yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu benim 3. sıram. Zaten çok geniş bir taban olmayacak. En fazla bundan bir sıra daha fazla. 4 ya da 5 sıra bir taban yapacağım. Daha sonra yukarıya dönmesi için bir işlem yapacağım. 3. sırayı bu şekilde yaptık. 4. sırada da bu şekilde bir arttırma yaparak sadece bu kenar kısımlarda da yapabilirsiniz. Ben hafif şuralarda da arttırıp yumuşatıyorum buraya geçişi. Arada bu aralarda da isterseniz arttırma yapabilirsiniz. Ben sadece bu iki kenarda simetrik olarak karşılıklı yaptım. Mesela bu kenara da geldiğimizde burada bir arttırma yapacağım. 1 2 tane öreceğim. 1 2 3 4 tane arttıracağım. 1 2 tane öreceğim ve burada son bitiş yerine 2 tane batarak orayı da arttırmış olacağım ve bir üst sıraya geçeceğim. Bu şekilde iki köşede arttırmalarımı yaparak toplamda 4-5 sıra örüyorum. Şu an 3. sıramdayım. 4. sırayı da aynen böyle yapalım. 5. sırayı da daha sonra yukarıya doğru döneceğim. Bu iki sırayı da örelim. Hemen eklemeyi göstereceğim daha sonra. Evet, şimdi tabanımı şu şekilde göstereyim. Şuraya iğnelerle tutturdum. Bitirdim. Toplamda 5 sıra ördüm. 3. 4. sıraya geldiğinizde artık bu sık iğne sayısını sayabilirsiniz. Ben 4. sıraya geldiğimde sık iğne sayılarımı saydım. Burada çantamızda 162 tane sık iğnemiz vardı. Bu tabanda da 162 olmasına dikkat ettim. 4. sırada yetersizdi. Bir sıra daha ördüm. 5. sırada. Şimdi şu şekilde tutturdum tabanımı. Şimdi bu son sırada 6. sırada hiç eksiltme yapmadan şu karşıda yaptığım, çantamda yaptığım sık iğnelerimi tutturarak sabitleyerek şu an yanlış sabitlediğimi fark ettim. Kusura bakmayın. Çantanın yanlış kısmını katlamışım. Çok pardon. Hemen şöyle tekrar yapabiliriz. Hem de size de göstermiş olurum. Şu şekilde katlayacağız çantamızı. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Şimdi şu şekilde tabanımızı sabitleyeceğiz. Sabitlerken de şu ek yerlerin
şöyle birbirine simetrik gelmesine dikkat ediyorum. Bu tabanımı buraya yerleştiriyorum şu şekilde. Buradan tam karşı gelene sabitleyerek tutturuyorum. Çünkü bu çizgilerde kayma olmaması gerekiyor. Yine bunu bu tarafa sabitliyoruz. Tam böyle oturtalım. Zaten trabzan sayıları aynı. Ancak örerken, birleştirirken kayma olmaması için bu çizgilere sabitliyorum. Şimdi diğer tarafını sabitleyelim. Şöyle ipimi şuradan geçireceğim. Evet, sabitledik. Aynı şekilde bu diğer ilmek belirleyicilerimi şu alttaki sıralara göre ayarlıyorum. Böyle tam oturtarak ölçü almaya çalışırsak daha doğru olacaktır kayma olmaması için. Şöyle zaten ilmek sayıları aynı olduğu için birebir aynı sık iğneler karşılıklı geliyor diyebilirim size. Sizin sayınız 162 olmayabilir, 165, 170, 150 olabilir. Önemli olan taban ile çantanın arasındaki sayıların aynı olması, arasında fark olmaması. Bu şekilde sabitliyorum. Şimdi kaldığım yerden, bakın hala ipim burada. Kaldığım yerden dümdüz sık iğneler yapıyorum. Şimdi arttırma yapmayacağız ki bu çantamız yukarıya doğru kıvrılsın. Dümdüz sık iğneler yaparak sabitlemeye başlayacağım. Şimdi bir zincir çekerek yukarıya çıkmıştım. Bu sık iğneden sonra denk gelene karşıya ilmeğimi geçiriyorum. Başlangıç yerinden şu şekilde. Tıpkı motif birleştirir gibi bir sık iğne yapıyorum. Karşıdaki sık iğneden ilmeğimi geçiriyorum. Bu çizgilerin kaymaması için, şu desenlerin kaymaması için ilmek belirleyicilerimi taktım. İlmek belirleyici yerlerime geldiğimde çıkararak sabitlemeye devam edeceğim. Şimdi yine karşısına denk gelen sık iğneden geçiriyorum. 162 sık iğneye 162 taban ölçüsü yaptım. Aynı olmasına sayıların dikkat ettim. Dediğim gibi tek dikkat etmemiz gereken bu. Yanlarda bu sayıya ulaşana kadar arttırma yaptık. Arttırmayı nasıl yaptığımı gösterdim. Her sırada aynı arttırmayı yaptım. Son 5. sırada artık baktığımda 4 trabzanım, 4 sık iğnem eksikti. 2 bir baştan, 2 bir baştan arttırma yaptım ama hep bu köşelerde yaptım arttırmaları. Bu şekilde birleştirerek ilerliyoruz. Bütün taban boyunca şu başladığımız yere gelene kadar bu birleştirme işlemini yapıyoruz. Daha sonra da ipini gizleyeceğiz ve çantamızın saplarını örmeye başlayacağız. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Evet, şimdi son birleştirme yerime geldim. Bakın şurada son trabzanımı birleştirdim. Burada ipimi arka tarafa çekeceğim şimdi. Şöyle biraz ilmeğimi bollaştırıyorum kaçırmamak için. Çantamın altından sokuyorum tığımı. Son kaldığım trabzanda karşı taraftan bakın. Şu şekilde tığımı çıkarıyorum. Ve burada bıraktığım ilmeği buradan içeriye alıyorum. Şöyle içeriye alıyorum. Bunu arka taraftan biraz uzun keseceğim. Ve içeriden rahat sabitleyebilmem için iğneyle veya düğüm atarak da sabitleyebiliriz. Tığımı kırarım diye korkuyorum. Biraz sert olduğu için. Bu taraftan çıkararak sabitliyoruz. Şu an
Takıldı benim ilmeğim ama hemen bunu halledip geliyorum. Evet, şöyle bakın içeriye çekip düğümünü atıp gizledim. Şimdi artık çantamın alt kısmı tamamlandı. Şu şekilde bir görüntüsü oldu çantamızın. Şimdi bir tek sapları kaldı. Yine aynı şekilde şu iplerini de gizleyeceğim. Saplar için de modelin orijinalinde trabzanlar, sık iğneler gevşek gevşek yapılmıştı ve askının içine böyle polyester malzemeden bir parça dikilmişti. Ben öyle bir parça bulamadığım için koton çantalarıma yaptığım askılar gibi bir askı yapacağım. Sık iğnelerle yaptığımda zaten bu ip oldukça sert, böyle çok esneyen bir ip değil. Onun esneme payını düşünerek kol ölçüme göre istediğim ölçüde bir askı yapacağım. İlmeğimi oluşturuyorum yine. Şu şekilde ben şu iki tarafın şu kısımlarını şöyle 2 parmak kalınlığında bir askıydı. Şuralardan örneklerden yola çıkarak askılarımı buradan oluşturmak istiyorum. Modelin orijinalinde de bu tarzdaydı. Şimdi şöyle şuradan askının bitişi burası olacak dersek 2, 4, 6 sık iğne genişliği yeterli bizim için. Şuradan ilmeğimi takıp 2 zincir çekiyorum ve 6 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bakın görüntüm bu şekilde. Bir zincir çekip arkayı döndürerek yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Zaten makrome tarzı bir iple yaptığımızda da esneme payı çok olmayacaktır. Ama orijinalini incelerseniz, inceleme fırsatınız olursa nasıl bir askı kullanıldığını daha iyi anlayacaksınız. O tarz bir malzeme bulabilirseniz o şekilde de kullanabilirsiniz veya hazır askı da dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanım rahatlığınıza, görselliğini nasıl beğendiğinize bağlı bir şey. Ben bu şekilde bir askı yaparak ana renginden orijinalindekiyle neredeyse birebir aynı olacak. Bu şekilde askıyı kol ölçümüze göre uzatıyoruz. İstediğimiz uzunlukta örüyoruz. Şu şekilde örerek daha sonra buraya birleştireceğiz askıyı. Nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. İstediğimiz uzunlukta askımızı örelim. Artık taban kısmında zaten örnekte detaylıca anlattım. Buralarda sanırım herhangi bir sorun yok. Askılarımı da örüp daha sonra bir ütü buhar vereceğim ve çantamız kullanıma hazır olacak. Evet, şimdi saplarımı ördüm. Başlangıcı göstermiştim şuradan. Ben diğerini ördüm. Bunu da size göstererek birleştirmek istedim. Şu şekilde örerek birleştireceğim şimdi. Şu ağız kısmını söylemeyi unuttum sanırım. Ben 5 sıra sık iğne yaptım. Tıpkı bu altta veya bu yanlarda yaptığımızın aynısını. Zaten dönerek nasıl yapıldığını göstermiştim taban kısmında da. 5 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi nasıl birleştireceğimi göstereceğim size. Çanta sapım bitti. Ben 106 sıra ördüm böyle sık iğnelerimi ama bunu tamamen koluma ölçerek ayarladım. Burada askıları takacağım yeri de şöyle ilmek belirleyicilerle ayarlamıştım. Bir zincir çektim. Şimdi buradan ilmeğimi geçiriyorum. Tıpkı yanlarda ve alt kısımda yaptığım birleştirme gibi birleştirerek tıpkı motif birleştirir gibi zaten 7 sık iğnelik bir şey bu şekilde geçiyorum, birleştiriyorum. Çantanın sap kısmını ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Sık iğneleri yapmak biraz kalın bir ip olduğu için eli acıtıyor ama ben sık iğne olarak yaptım. Böyle olduğunda hiç şu esneme payı yok. Bakın sarkma yapmaz çantanın içini doldurduğumuzda. O yüzden bu şekilde yaptım. Orijinaliyle de neredeyse birebir aynı oldu diyebilirim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra iplerimizi gizliyoruz. Çantamızla ilgili tüm detaylar bunlar. Eğer benim atladığım veya yapamadığınız bir kısım olursa bana her zaman DM'den ve yorumlar kısmından
ulaşabilirsiniz biliyorsunuz ki. Şu ilmek belirleyicimi de çıkarayım. Oradan her zaman size seve seve yardımcı olurum. Bu şekilde şimdi buradan bir zincir çekiyorum ve şu ilmeği şuradan aşağıya çekerek gizliyorum. Çantamla ilgili tüm detaylarım bu kadar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.